Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Porno ve pornonun yarattığı etkilerle ilgili hazırladığım video serisinin ikinci bölümündeyiz. Psikolojik bir çöküş yaşadığımız, ilişkisel boyutta yalnızlaşma yaşanılan porno bağımlılığından konuşacağız bugün. Bugün daha kişisel, belki biraz da içimizi acıtacak bir konuyu konuşacağız. Porno yalnızca bir ekran alışkanlığı değil, bazen bir şeylerden kaçış, bazen bir bağımlılık ama çoğu zaman da aslında bir yalnızlık işareti. Burada size bir hikaye anlatacağım. 22 yaşında üniversite öğrencisi bir gencin hikayesini. Bu gencin dersleri çok iyi, çok başarılı, sosyal çevresi iyi. Ama gene de içten içe kendini hep yalnız hissediyor. Gerçek ilişkiler ona böyle bir karmaşık geliyor. Sevgi dolu bir ilişkinin içinde olmak istiyor ama bunu aramaya bir de cesaret edemiyor. Reddedilme korkusu var. Her gece eline telefonu alıyor. Tanıdık bir uygulamayı açıyor. Birkaç saniye, birkaç dakika, bazen saatler derken ertesi sabah kendinden utanıyor. İşte bir porno programı. Akşam yine aynı döngüye giriyor. Bu hikaye tanıdık geldi değil mi size? Çünkü çok fazla yaygın böyle gençler. Belki de bunu dinleyen gençlerden ya da kişilerden biri sensin. Gerçekten yakınlık kurmak neden sana bu kadar zor geliyor? Bu sorunun cevabını ve nedenlerini konuşacağız. Porno alışkanlığı kısa vadede seni rahatlatıyor ama uzun vadede yoksunluk içinde bırakıyor. Kısa vadede seni rahatlatıcı olarak görüyorsun. Zihnin yorgun, bedenin yorgun, vücudun yorgun, can sıkıntısı içindesin. Tıkladın, bir anda hop dopamin akmaya başladı. Beynin mutlu oldu, bedenin mutlu oldu. O an beynin mutlu olduğunu zannetti ama o rahatlama geçici. Evet, bu rahatlama geçici ve her seferinde biraz daha fazla giderek işte o dopamin deşarjından dolayı uyaran istersin. Yani artık o video yetmemeye başlar. Biraz daha yükseğini, bir level daha yükseğini, bir level daha yükseğini, işin ucu kaçar. İşte o noktada pedofiliye kadar giden bir nörolojik bağımlılık döngüsüne girersiniz. Yani çok ciddi, ipin ucu kaçabilir. Sonrasında ne olur? Sonrasında hep her sabah suçluluk hissedersin. Bir boşluk içinde hissedersin. Belki kendinden iğrenirsin. Ve yine tekrar kısır döngüye girer, başa sarar. İstatistikler ne diyor biliyor musun? Porno izleyen bireylerin %60'ı İzledikten sonra pişmanlık duyuyor. 2022 çalışması Journal of Sexual Medicine'da. Yani gerçekten ilişkilerine zarar veriyor. Gerçek bir ilişki için zaman lazım, emek lazım, sabır lazım, duygusal yatırım lazım. Ama bu porno bu zahmeti senin için ortadan kaldırıyor. Tek tıkla istediğin her şey önünde, elinde. Ama zamanla ne fark edersin biliyor musun? Gerçek biriyle olmak yetmiyor sana. Daha sonra daha fazla sahne istersin, daha fazla pozisyon istersin, daha çok içerik izlersin ve artık sıradan bir temas sana zevk veremez olur. Porno sana sahte bir yakınlık sunar. Gerçek bir yakınlık değil ama o sahtelik, unutma, hiçbir zaman senin ruhunu doyuramaz. Cinsel beklentilerin bozulur, tatminsiz olmaya başlarsın. Porno senin beden algını ve cinsellikteki beklentini çarpıtır. Herkesin mükemmel görünümlü, her şey kusursuz bir sahne gibi olsun istersin ama gerçek hayat böyle değil. Kadınlar da terler, erkekler de terler, yorulur, duygusaldır, güvensiz hisseder bazen ama pornoda bunlar yoktur. Beyin bu yapay dünyaya alıştığı zaman gerçek ilişkideki o doğal durumları kabullenemez ve giderek tatminsiz olmaya başlarsın. Gerçek cinsellikte iki ruhun buluşması vardır ama pornoda bedenlerin performansıdır. Yani ruhsal bir doyum yoktur. Giderek empati yeteneğin azalır, şiddete karşı duyarsızlaşırsın. Her gün izlenen yüzlerce cinsel şiddet senin için normalleşir. Kadınların aşağılandığı, sınırlarının zorlandığı sahneler karşına geldikçe bu da senin zamanla beyninin empati bölgesini olumsuz etkiler. Cinsellik sadece haz için yaşanan bir şeye dönüşür ve karşı tarafı hissetmek yerine tüketir hale gelirsin. İstatistikler ne diyor biliyor musunuz? Porno içeriklerinin %88'i kadına yönelik pasif ve itaatkar rol içeriyor. 2021 çalışması. Sen bunları izledikçe o itaatkar, şiddet uyguladığın kadın rolünü izledikçe toplumdaki kadına yönelik şiddeti
normalleştirir beynin. Empati yapma yeteneğini kaybeder. Belki de o şiddeti uygulayan bir birey haline gelirsin. Bu gerçekten ciddi bir şey. Bu noktada hızlıca bırakmak lazım. Çocukların ve ergenlerin beyni de daha savunmasız. Çünkü hala beyinleri gelişim sürecinde. Onların dopamin reseptörleri yetişkinlere göre çok daha hassas ve ilk izledikleri içerik beyin gelişiminde ciddi iz bırakıyor. Çocuk yaşta porno izlemeye başlayan danışanlarım var. Çok erken yaşta cinsel ilişkiye başlıyorlar. Cinsellikten haz ve doyum almak yerine tüketmeye dayalı bir hale geliyorlar. Birçok kişiyle rastgele cinsel deneyimler yaşıyorlar ve ne yazık ki çağımızı bekleyen lenfomani ve satiriyazis dediğimiz iki hastalık önümüzdeki yıllarda daha çok konuşuyor olacağız. Çocuk ve ergenlerin erken pornoya maruz kalmaları ne yazık ki kadınlarda, genç kızlarda çok erken yaşta seksüel ilişkiler, çoklu partnerler, erkeklerde de yine hiperseksüaliteye neden oluyor. Bu kişilerin sosyal gelişimleri kötü, özgüvenleri iyi değil ve çoğunda kaygı bozukluğu, yalnızlık duyguları, performans korkuları baş gösteriyor. İstatistikler şunu gösteriyor. 13 yaşından önce porno izlemeye başlayanların ilişki kurma sorunu yaşama olasılıkları %70-80. European Child Psychiatry Journal 2020 çalışması bu oranı %70'i bize veriyor. Yalnızlık, utanç ve suçluluk döngüsü içinde oluyorlar. Porno bağımlılığı yalnızlıklarını arttırıyor. Zaten yalnızlar daha da yalnızlaşıyorlar. Çünkü izleyen kişi bunu kimseyle paylaşamıyor, utanıyor. Nasıl söyleyecek ki? Gizledikçe de daha çok yalnızlaşıyor. Yalnızlaştıkça o dünyaya daha çok kaçıyor. Ve döngü yeniden başlıyor, kısır döngüye giriyor. Bu gizli bir bağımlılık. Görünmüyor ama çok derin. Bağımlı değilim diyenlere beyin ne söylüyor? Birçok kişi şunu söylüyor. Ben bağımlı değilim, istediğim zaman bırakırım. Beynim senin buna ne diyor? Her bırakma çabandan sonra yeniden sana geri dönmeni sağlıyor. Yeniden bağımlılığa dönmeni sağlıyor. Onun için de tez zamanda bu alışkanlığı ya hiç başlamamak lazım ya da başlar başlamaz fark ettiğiniz anda bırakmak lazım. Bir sonraki videoda bırakma ile ilgili neler yapacağınızı konuşacağım. Onun için lütfen takipte kalın. Bu bağımlılığa hiç bulaşmayın. Gerçek ilişkiler içinde olun diyorum. Bu konuyla ilgili eğer böyle bir sıkıntı içindeyseniz aşağıya yazmanızı istiyorum. Oranları görmek açısından ama yazmaya da bilirsiniz. Size kattığı başka negatif değerler var mı? Onları yazmanızı istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.